Çok şey değil abi. Önemli değil. İlla ki tam olmasına gerek yok. Yarım porsiyon. Yarım porsiyonda kıymalı. Aynen. Dışarıya bir çay abi lütfen. Ortam gergin. Al bakalım. Şunu da al. Hemen yiyelim ve devam edelim. Herkese günaydın arkadaşlar. Şu anda Eskişehir'deyiz bildiğiniz gibi. İleride epey bir yağmur var. Normalde böyle bir yağış yoktu. Ne yapalım ne edelim derken biraz kararsız kaldık açıkçası ama sonuç olarak yola çıkıyoruz. Afyon'a yağıştan önce varmayı planlıyoruz. Eğer yağıştan önce varabilirsek Afyon'da bir 2 saatlik mola vermeyi düşünüyoruz. Oradaki yağışın geçmesini istiyoruz çünkü böyle bir ekipmanımız yok şu anda. Yani hava durumu bir günde değişti çünkü. Dolayısıyla bu da bizi tabii ki zora düşürdü. En kötü ihtimal Afyon'da dediğim gibi 2 saat mola verip yağmurun geçişine izin vereceğiz. Ondan sonra en kötü ihtimal ya yağmurlu kalacağız, alt üst falan güçlendireceğiz ya da yağmur zaten geçince bir problem olmayacak. Sonuç olarak bugün büyük bir macera bizi bekliyor. Şimdi kahvaltı yapıp hemen yola koyulacağız. Zaman kaybetmek istemiyoruz. Hepimize afiyet olsun. Günün ilk yokuşunu çıkıyoruz. Bugün toplamda 9 tane yokuş var. Son 2 tanesi büyük ve çok sert. Bakalım oraya kadar neler yaşayacağız. Can abi, yumurta yok ha. Keşke bekle görürsen. Aynen. Baktık göremiyoruz, bakkaldan alalım. Tamam. Hiç yok. Benim de hiç yok. Sabah uyandım, hiç susuz kalmış vücut. Gece yatarken neler yaşandıysa vücutta her şey emilmiş. Aynen. Evet, Afyonkarahisar'a 130 kilometremiz var. Yağmura yakalanmadan Ya şey yok. oraya ulaşmaya çalışacağız. Eskişehir'den ayrıldık. Devam ediyoruz yolumuza. Bazı yerlerde ıslaklık vardı. Yağmur yağmış muhtemelen. Ama böyle bir bulut geçişi. Şimdi Afyon'a gidip orada yağmura karşı önlemimizi alıp ondan sonra rotamızı tekrardan bir planlayacağız. 2 saat sonra çıkıp yağmurdan kurtulma şansımız var. Bulaşık eldiveni, alt yağmurluk, üst yağmurluk alacağız Orhan'a. Ben de bulaşık eldiveni, ayak koruyucu falan bu şekilde bir çözüm üreteceğiz. Muhtemelen büyük çöp poşetleri alırız. Bunu sağladıktan sonra eğer ıslanmayıp bunu sağlarsak bayağı bir rahat edeceğiz. Şimdi devam ediyoruz yolumuza. 800-900 metrelerde bisiklet sürüyoruz. Çok keyifli. Tamam. Ya buralar yüksek ya. O yüzden yok. O yüzden yollar kaymak olmayabilir yani. Kardan dolayı don olmasın falan diye. Öyle bir olay var. 1,5 litre alıyorum şimdi. Yeter evet. Girdiğimiz benzinci kapalıydı. O yüzden devam ediyoruz. Şu anda suyumuz yok ama yani ilk benzincide suyumuzu temin edip devam edeceğiz. Yani biraz börek yiyince susuzluk da yapacak. O yüzden bu önemli. Afyon'dan sonra 2 tane sert yokuşumuz var arkadaşlar. Bu sert yokuşlar sürüşe karakter katacak. O yüzden çok iyi planlayıp yağmura da önlem alıp bu yokuşları çıkmak istiyoruz. Manzarası çok güzel olacak. Yani ana yollardan tamamen gitmek istemiyoruz. Tabii ki burada yollar güzel, bomboş ve hava çok temiz. Yani çok da böyle ana yolda gittiğinizi hissetmiyorsunuz açıkçası. Çok fazla yani yoğun bir trafik yok. O yüzden o yokuşları çıkıp sürüşümüzü yani rotamızı tam bir şekilde tamamlayıp bir sonraki güne hazırlığımızı yapmak istiyoruz. Sonraki günde çok güzel olacak. Artık yavaş yavaş Toroslara dokunmaya başlayacağız. Tabii ki bugün de yine zamanlıca varabilirsek eğer Sandıklı'ya alışverişimizi yapıp iyi bir şekilde dinlenip bir sonraki güne hazırlık yapmalıyız. Bu çok önemli. Devamlılığı olan sürüşlerde. Şimdi devam ediyoruz. Tatlı bir soğuk var. 1000 metrelerdeyiz aşağı yukarı. O yüzden keyfim çok yerinde. Yağmura da yakalanmazsak muhteşem olacak. Şu anda gökyüzü çok güzel.
Allah'ım. Kurban olduğum Allah'ım. Buralardan su çıkardığın için sana şükürler olsun. Bu hayrat ha, temiz olmayabilir bu su. Temizdir ya, bak şimdi. Burada Nasıl bakacaksın, deney mi yapacaksın, test mi edeceksin? Ulan. Soğuksa yapıştır. Yani sıcak olacağını sanmıyorum bu yükseklikte. Bu yükseklikte pis olur mu abi? Pis olsa da içmek zorundayım. Sularımızı tazeledik. 1,5 saatte su içemiyoruz. Sularımızı doldurmayı unuttuk Eskişehir'de. Bir hayrat bulduk. Oradan sularımızı doldurduktan sonra sürüşümüze devam ediyoruz. Yani 1,5 saattir neredeyse soğuk asfaltta bisiklet sürüyoruz. Tabii o da biraz böyle rahatsız ediyor ama yapacak bir şey yok. 1000 metrelerde olduğumuz için herhalde don olayına karşı böyle bir önlem alınmış. Ve yine 1000 metrelerde olduğumuz için tatlı bir soğuk oluyor. Karşıdan da rüzgar estiği için burnunuzu falan böyle, boğazlarınızı korumanız gerekiyor. Çünkü devamlı rüzgar yediğiniz için yani bu riskli bir şey. Sonraki günleri de düşünmek gerekiyor. Şu anda devam ediyoruz. Yani hava güzel. Bazen güneş bulutun arkasına geçiyor. Hava bir anda böyle biraz daha soğuyor. Sonra tekrardan ısınıyor. Geçişler oluyor. Güzel ama burada olmak, sürmek çok keyifli. İki buçuk saat oldu. Yollardayız. Afyon'a doğru devam ediyoruz ara yollardan. Artık burada epey bir ıssızlık var. Sadece yollarla siz varsınız ve tepelerin arasında bisiklet sürüyorsunuz. Su konusunda bir problem olmuyor. Hayratlar var. Onun öncesinde zaten yiyeceklerimizi yanımıza almıştık. Almalıyız. Çünkü buralarda tabii ki tesis olmuyor. Yiyecek bir şeyler bulamıyorsunuz. Depoları da sağlıklı şeylerle doldurmak gerekiyor. Elinizden geldiği kadar. 2 tane muzum vardı. İkisini de tükettim. Şimdi birazdan leblebi yiyeceğim. Daha sonra bir sandviç yiyeceğim. Bir 4-5 tane daha sandviçim var ilk günden kalan. Onları tüketeceğim. Bu şekilde yani yollarla baş başa olduğunuz için böyle kendinizi yalnız hissediyorsunuz. İç hesaplaşma oluyor. Böyle bir kafanızdaki sorularla mücadele ediyorsunuz. Bir şeyler düşünüyorsunuz. Bazen böyle yollarda olmak iyi geliyor insana. Yalnız olmak iyi geliyor. Ve böyle rotaları tamamladığınızda yani bir şeyi gerçekten başarmış hissi oluyor ve bu size özgüven katıyor. Yani güzel şeyler bunlar. Mutlu oluyorsunuz, keyifli oluyor. Sonuçta tek başınıza birçok şeyle mücadele ediyorsunuz. Tepelerin ardına girdiğimizde rüzgardan biraz daha kurtuluyoruz. Yani çünkü dudaklarımız falan biraz çatlamaya başladı. Sıcak lodos rüzgarından dolayı. Bugüne kadar yani özet bu şekilde devam ediyoruz. 80 kilometremiz kaldı Afyon'a. Yağış olmadan umarım varabiliriz. Şimdi yalnızlığın tadını çıkarma vakti. Başım ağrıyor benim biraz. Benim de ağrıyor, evet. Aynısı bende de var. Şeyden dolayı abi işte. Rakım. Rakım Temiz- rakım bir, ikincisi Kafadan rüzgar estiği için. hem o var, üçüncüsü İlla kendi sebebini söyle. Ya rahatla hadi. su kaybı diyoruz ya. He, susuz yetmiyor mu? Tabii su kaybı da başlar. Hiç terlemiyorum ki ben. Terlemiyorum ama Belki dünden. abi eriyoruz ya. Gerçi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dün ben hep terledim şeyde, sürüşte. Abi dün sürüş yumuşak değildi ya, bakma sen. Evet, yağmurluğu aldı Orhan. Şimdi onu sele alt çantasına monte edecek bir şekilde, bayağı kalın bir şey. Şurada çöp poşetimiz var. 9 tane. Ondan aldık. Bulaşık eldiveni aldık. 2'şer adet. Ya bu Benim saatten yağmurluklar sonra burada. yağmur yağması lazım. Yani bu saatten sonra yağmurun yağması lazım aynen. Yağmura hazırlığımızı yaptık. Afyon'a da çok fazla bir kilometre kalmadı. Burada bir mola verdik. Bitter çikolata aldık, muz aldık 4'er tane. Sularımızı tazeledik. Hayrat'taki su çok hoşumuza gitmedi. O yüzden yeni taze bir su aldık. Çubuk kraker, ayran, 2'şer tane sandviç yedik. Şimdi bu yağmurluk için hazırlıkta tamamlanıyor. Ondan sonra sürüşümüze devam edeceğiz. Bakalım bugünümüz nasıl geçecek, çok merak ediyorum.
Afyon'a 50 kilometremiz kaldı. Rüzgar yer yer sert esiyor karşıdan. Ama yollar çok güzel, temiz. Coğrafya da muhteşem. Anadolu toprakları kendini yavaş yavaş hissettirmeye başladı. 8 kilometrelik bir yokuş başladı şu anda. 231 metre toplayacağız. Bu 7. yokuşumuz. Ondan sonra 2 tane daha yokuşumuz var. Onlar epey sert olacak. Ama onlar sürüşe dediğim gibi karakter katacak. O yüzden sabırsızlıkla bekliyorum diyebilirim. Ne yapıyorsunuz? Siz kaç kişilik bir ailesiniz bakayım burada? He? 4, 5, 6, bir 10 kişisiniz. Hayır, hayır. Hayır. Bizi rahat bırak. Beklediğimiz yağmur şu anda başladı. Biraz daha artmasını bekliyoruz giyinmek için. Bir tık daha arttığı an hemen giymeye başlayacağız. Çünkü bir anda şiddetli yağışa dönebilir. Islanmak istemiyoruz. Daha önümüzde sert yokuş var, 2 tane büyük ve uzun kilometreler var. O yüzden ıslanmamamız gerekiyor. Yani biraz zor olacak. Yavaş yavaş Afyon'a doğru inişe geçtik. Dağlar çok güzel gözüküyor şu anda. Yağış yine bir durdu. Çok hafif bir kendini gösterdi ama devam etmedi. Tabii ki temkinli davranıyoruz. Devam, çok güzel. Muhtemelen 1800 metrelere çıktığımızda kar göreceğiz diye düşünüyorum. Dağların zirvelerinde hep kar var. Ama tabii ki de belli olmaz. Ama çok keyifli. Rota çok güzel. Hoş geldin. Sağ olsunlar, bizi karşılamaya gelmişler. Beraber Afyon'a doğru devam ediyoruz. Hava şu anda yağışsız, biraz da yumuşadı. Yani soğukla ilgili bir problem yok. Afyon'da bir yemek molası vereceğiz ve daha sonrasında 2 tane sert yokuşumuz olacak. Onları çıkacağız. Her şey yolunda, devam. Yani hava kararmadan otele varmaya çalışacağız yine tekrardan. Umarım o şiddetli yağıştan da kurtarırız. Muz yemeye devam. 3 tane daha var çantamda. Devamlı muz tüketmemiz gerekiyor. Bu bizim için en önemli besin kaynaklarından bir tanesi. Birlikte devam ediyoruz. Dokunmazsınız abi burada. Yetişim nadir yani. Yok yok, biz hallettik her şeyi. Tüm önlemleri aldık. Artık yağarsa yani ona göre şekillenecek her şey. Şimdi bir yemek yiyelim. Geri kalanını bir şekilde halledeceğiz. Afyon'a geldik. Şimdi bir yemek molası veriyoruz. Yine yüklemeyi yapacağız. Orhan'la başladı yemeğe. Ondan sonra 2 tane sert yokuş çıkarak bugün sürüşe karakter kazandıracağız. Şu anda bir yağış yok. Hava durumu bir günde döndü. Yani yağış olarak gösterdi ama şu anda hiçbir şekilde yağış yok. Hatta çok güzel hava. Çok ılıman bir hava var şu anda. Tabii ki dağa çıkarken ne olur ne biter bilmiyoruz. Şimdi yemek yedikten sonra son hazırlıkları yapıp sürüşümüze tekrardan devam edeceğiz. Nasıl 20 derece olabilir ya? Senin vücut direncin düştü. Efendim? Lütfen, lütfen. Vücut direnci mi düştü? Niye düştü? İşte yoruluyorsun, üşüyorsun, vücut direncin düşüyor. Evet, şimdi bu güzel tatlıyı yedikten sonra yokuşları çıkmaya başlıyoruz. Artık bu son beslenme ve sürüşün sonuna kadar bir daha mola yok. Ortam gerildi şu anda. Oh. Çok güzel evler.
Yo, orası yüzde kaç bilmiyorum ama çok sert. Afyonkale'si şu anda tam karşımızda. Yedik, içtik ve yokuşlar şu anda insafsızca başladı. Tırmanış da başladı. Küçük küçük böyle yine yağmur atıyor ama tam bir yağış başlamadı henüz. Yokuş çıkarken yağış başlayabilir. Bekliyoruz. Kendilerini bekliyoruz. Çıkılır da Arnavut kaldırım yoksa. Evet, riskli. Yoksa be. Çok güzel. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şu anda bayağı bir hava ısındı. Güneş var hatta. Yani gerçekten havanın biraz kafası karışık. Bakalım bizi ne bekliyor. Bak arkada bir yağış var şu anda sanki, bak. Biz sanki yağmurun önüne mi geçtik, ne yaptık? Ya da Olabilir, belki arkadan takip ediyordu bizi çünkü. Ama arkadan takip edemez ki. Kafa rüzgarını hep kafadan yiyor. evet, ben de onu düşündüm. Vallahi ne olacağı belli değil, ben sana söyleyeyim. Abi şu güneşe baksana, yanıyor şu. Ben şu anda 25 derece şu anda, ne alaka mesela yani. Yakıyor şu an güneşler. Evet. ...12 kilometrelik yokuş başladı. Şimdi bu yokuşla mücadele edeceğiz. Bundan sonra bir tane daha sert yokuş var. O da uzun. Sonra bugünkü rotamızı sonlandırmak üzere inişimizi gerçekleştireceğiz Sandıklı'ya. Devam ediyoruz. Şimdi burada biraz acı çekme zamanı. Yokuşun bitmesine 7 kilometre kaldı. Güzel. 437 metre daha toplayacağız. Sonra konuyu kapatacağız. Büyük Kalecik. Kışın sert geçiyor ama değil mi burası? Bir iki hafta önce falan kar vardı. Değil mi? Hatta şimdi kalıntılar falan olabilir. Evet. Kocatepe'ye doğru 3 kilometremiz kaldı. Devam ediyoruz. Kocatepe'nin son sert kısmını şimdi çıkacağız. Görmüş olduğunuz gibi zirvede bayrak var. Oraya tırmanacağız. Devam ediyoruz. Son sert kısım. Son 1,5 kilometre. Çok az kaldı. Kocatepe ziyaretimiz burada sonlanıyor arkadaşlar. Burası gerçekten muhteşem bir yer. Elimden geldiği kadar sizlere de göstermeye çalıştım. Yani burası gerçekten jeopolitik konum olarak her yere hakim bir tepe. Boşuna Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk demiyoruz. İşini biliyor gerçekten. Tekrardan Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına saygı, sevgi ve minnet diliyorum. Şimdi buradan aşağıya devam edeceğiz. Şu yolu şöyle
kullanarak, ondan sonra şuradaki Çakmaktepe geçidinden, orada rüzgar gülleri var ve dağların sırtı hep karlı. Onun arkasına geçeceğiz ve bugünkü rotamızı kazasız bir şekilde tamamlamaya çalışacağız. Burası muhteşem bir yer. Gerçekten duygulanmamak elde değil. Gönül ister ki burada daha fazla zaman geçirmek, ama önemli olan farkındalık oluşturmak. Buralara gelmediyseniz lütfen gelin, çocuklarınızı getirin. Tarihimize sahip çıkalım. Bunlar çok değerli. Bundan başka dayanağımız ve motivasyonumuz yok. Bir gün herkes her şeyin farkına varacak ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de kıymetini anlayacak. Evet, şimdi buradan aşağı inerek günümüzü tamamlamak üzere devam ediyoruz. Yağmur bulutu mu? Yaşanacak bir şeyler. Yağmur başladı. Geldi beklenen yağmur. Bekleyen yağmur geldi. Hemen kaçalım. Selamünaleyküm. Nereye yolculuk? Sandıklı abi. Evet. Buradan geçseniz şuradan. Efendim? İleride Kocatepe'den oradan yükseliyorsanız. Ya rotamız burası abi. Gezerek gidiyoruz. Suyun içinden. Evet. Eyvallah. Yağmur başladı. Bekliyorduk. Tekrardan yağmur durdu. Sularımızı tazeledik. Şansımıza üstü kapalı bir yer bulduk. Hemen orada sığındık, yani orada hiç ıslanmadık diyebilirim. Şimdi tekrardan yağmur durduğu için yola çıktık, devam ediyoruz. Umarım bu geçiştir. Kurtarırız şansımıza. Bakalım, devam. Şu anda Şuhut'a ulaştık. Geçite doğru devam ediyoruz. Amacımız karanlık olmadan Sandıklı'ya varmak. Sandıklı'ya 33 kilometremiz kaldı. Çok güzel bir gün geçiriyoruz. Burası Aydın Köyü. Çok fazla bir şey kalmadı. Uğraşıyorum. Ne yapıyorsun? Küçük küçük. Şu topraktan sola galiba. Köpeklerin olduğu yerden geçelim o zaman. Buradan gidilmez değil mi? Gitmeyelim ya. Gel. Selamünaleyküm. Biz Sandıklı'ya gideceğiz de abi. Asfalt çıkar. Asfalttan mı gidelim? Tamam, buradan gidelim o zaman. Tamam. Tamam, bulurum abi. Teşekkürler, sağ ol. Aga ne çıkıyor? Dur. Ortam gergin. Karıştı ortalık arkada. Sandıklıya. Yol çıkıyor mu? Ne bileyim. Gidiyoruz işte abi ya. Selamünaleyküm abi. Ah. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ah, geçsin koyunlar da gider. Sandıklı. Sandıklı'ya gidiyoruz. Evet, biliyoruz abi. Hadi hayırlı. Eyvallah, sağ ol. Hadi görüşürüz abi, eyvallah. İyi akşamlar, kolay gelsin. Bir şey söyleyeyim mi sana? Diğer taraf asfaltmış galiba. Biz
Öbür koyunların olduğu yer işte. Gel. Öbür koyunların olduğu yer vardı ya. Heh. Biz gitsek Evet, orası temiz yolmuş. Biz şu an biz düz. bu kadar ters değil de. Evet, burası çok pis. 400 watt yerinde orada. Oo, burada ortalık karıştı, çok kötü. Ay. Can tükenecek sana. Ay. Of. Neyse eve bir Allah'a emanet olun. Çok sevdiğim dağ geçitlerine geldik. Böyle karlı, ıssız, bitki örtüsü yok. Bayılıyorum. Yalnız köyü yaşadık ha. Yaşadık, daha iyi oldu ya. Zirveye son 4 kilometre kaldı. Hava kararmadan Sandıklı'ya ulaşacağız. Yaptığım hesaba göre bir sorun yok. Şu anda sol tarafımda şöyle bir dağ var. Üstü hep karla kaplı. Muhteşem. Kuşlar şu anda resmen şov yapıyor. O kadar güzel ötüyorlar ki ve farklı farklı. Çok güzel. Yani işte özgür olunca herhangi bir varlık işte böyle güzellikler ortaya çıkıyor. O yüzden yeşile hepimizin ihtiyacı var. Nefes alabileceğimiz alanlara. Önemli bir şey. Devam. Gülcan abi bizi nerelere getirdin ya? Evet, iyi geziyorsun. Biraz acı çekiyorsun ama rotalar çok kaliteli. Eyvallah. Manzaralar. Güneşi karşıladık. Şu anda 1764 metreye çıktık. Birazdan Rüzgar Güller'in yanından Sandıklı'ya inişe geçeceğiz. Dağ geçidine ulaşmamıza da 1 kilometre kaldı. Devam ediyoruz. Tatlı bir soğuk var şu anda. Dağ geçidinden aşağı inerken üst montumuzu da giyeceğiz. Kaç metre gösteriyor sende? Ben de şu anda 55 önem gösteriyor. Bende 14 metre gösteriyor. Sorun yok. Zaten belli, zaten çıkıyoruz da neden farklı gösteriyor onu anlamadım. Yol bozuksa Yok, her yer bozuk değil. Evet, dağ geçidimiz şu anda bitti ve manzara gerçekten kusursuz. Böyle bir şey olamaz. Çok güzel, baksana şu manzaraya. Of. Çok iyi. Şimdi inişe geçeceğiz. Uzun bir iniş bizi bekliyor. Biraz üst giyimi güçlendireceğiz. Çünkü şu anda hava sıcaklığı 7 dereceye düştü. Tabii ki inerken hissedilen 3'lere kadar düşecek. Hava kararmadan otele varacağız diye düşünüyorum. Şimdi bir fotoğraf çekilip hemen aşağı iniş yapacağız.
Çok iyiydi. Artık sakinleme zamanı. Oh, çok güzel bir gündü. Yeni bir şehire dağlardan inildi. Muhteşem bir dağ geçidi ve muhteşem bir iniş. Karlı dağları izlerken gerçekten çok mutlu oldum. Evet, burada biraz hava sıcaklığı hemen değişmeye başladı olumlu yönde. Sandıklı'ya sağ salim vardık arkadaşlar. Dağ geçidinden indik. Gerçekten muhteşemdi. Şimdi otele gireceğiz. Bir kendimizi toparlayacağız. Ondan sonra dışarıya yemek yemek için çıkacağız. O bilgileri de sizlere vereceğim. Neler yiyoruz, bir sonraki güne nasıl hazırlanıyoruz diye. Şimdilik bir küçük dinlenme ve kendimizi toparlama. Görüşürüz. Otelden ayrıldık. Biraz kendimizi toparladık dediğim gibi. Duş falan aldık işte. Eşyalarımızı organize ettik. Şimdi yemek vakti. Yayla çorbasıyla başladık. Arkasından da pilav, köfte, patates, tatlı. Çorba muhteşem oldu. Değil mi? Çok güzel gerçekten. Aynen. Ya böyle ıvır zıvır hiçbir şey yemedik bu süreçte. Paketli ürün falan kullanmadık. Elimizden geldiği kadar bu şekilde beslenmeye çalışıyoruz. Bu da tabii ki doğru yakıt oluyor arkadaşlar. Şimdi yemeğimizi yiyip vücudumuzu toparlamasına iyi bir şekilde sürede tanıyıp iyi bir uykuyla destekleyip yarına hazır olacağız. Şimdi yemek vakti. Az önce yayla çorbasını içtim. Şu ana kadar içtiğim en iyi yayla çorbasıydı. Açık ara, net bir şekilde. Bu tarz küçük şehirlerde ev yemeği yapan yerler tespit edip oralarda beslenmeye çalışıyoruz. Sağlıklı olması açısından ve gerçekten lezzetleri çok iyi oluyor. Şimdi de şunları yiyeceğim. Şu şekilde. Orhan yine frekanstan koptu. savura savura yiyor salataları. Yani bu şekilde doğru ürünler yiyerek midemizde bozmamaya çalışıyoruz. Çünkü bayağı bir efor harcıyoruz, zorlanıyoruz. O yüzden doğru şeyler yemek, lezzetli şeyler yemek, sağlıklı şeyler yemek bayağı önemli oluyor. Şimdi bu yemeği de yiyip yarına hazır olacağız. Yarın tekrardan yollarda olacağız. Bugün bu şekilde bitti. Yarın görüşmek üzere.